Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca altına, gümüşe bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte şu an önemli bir destek bölgesine geldik. Burada bakın bir ABC tepki süreci aslında yaşadığımızı görüyoruz şu son düşüşle birlikte. Bunun da ilk teyidini nerede almış olduk? 24-26 desteği kırılınca artık bunun bir düzeltmeden daha güçlü satış sürecine döndüğünü tespit etmiştik. Burada 23.50'lerin de kırılmasıyla birlikte artık bir tepki süreci yaşadığımızı ve yani bunu şu an için açıkçası söylemek istemiyorum ama burada bir 5 dalgalık düşüş sürecine de girilmiş olabilir. Ancak tabii bunu şu an için konuşmak çok erken olacaktır. Panik de yaratmak istemiyorum. O yüzden biz kısa vadeli hedeflerimizi kontrol ederek bu süreci geçirmeye çalışalım. Çünkü zaten şu son yükseliş sonrası yaşadığımız geri çekilmelerde 25 dolar altında bir düzeltme sürecine girildiğini, 24.80 minimum maksimumda 24-26'lara kadar bunun bir düzeltme olacağını konuşmuştuk. Aşağıda 23.50'lerin kırılmasıyla birlikte de piyasanın satışa döndüğünü zaten belirlemiştik, tespit etmiştik. Yani umarım bu süreçleri stoplar olarak kullanmışsınızdır. Hatta çok güzel açığa satış fırsatları bile verdi bu süreçte piyasa. Gene geçmiş analizlerden hatırlarsanız destekler kırıldıkça dönüp direnç olarak çalıştırdı. O direnç süreçlerinde işte çok güzel açığa satış fırsatları, yakın stoplu açığa satış fırsatları da verdi piyasa. Ancak şu an için geldiğimiz noktaya baktığımızda bakın şu ABC yükselişinin %61.8 seviyesinin geçtiği, aynı zamanda şu C dalgasının da %78.6 seviyesinin geçtiği bölge aynı alana denk geldi. Bu da 22.72-22.44 bölgesini bize gösteriyor. Burada şuradaki bakın dalgalanmalara baktığımız zaman da bu 22.30'lara kadar satışlar burada normal karşılanır. Ancak 22.30'un kırılmasıyla birlikte artık biz gümüşte ana hedefimiz olarak aşağıda 20.84-20.68 bölgesini takip ediyor olacağız. Burada bir ara destek bölgesi olarak da 22-21.81 gene önemli olacak. Ancak tekrarlıyorum burada 22.30 altına inerse ana beklentimiz aşağıda 20.84-20.68 olacaktır. Aman dikkat. Bu bölge destek olarak çalışacak olursa ve buradan alımların geldiğini görürsek, bakın burada şu şartı koymak istiyorum. 22.72 şu gördüğümüz son dip korunduğu takdirde bu bahsettiğim seviyeler güncel olacak. Bunun altında yeni seviyeler görülmeye başladığında bu seviyelerin güncellenmesi gerekecek. Her gün bu seviyeleri güncellemeye çalışacağız. Şimdi burada yukarıda 23.62 geçildiği takdirde bir tepki sürecine girdiğimizi söyleyebiliriz. 23.62 kırılmadığı sürece dipte yatay bantta bir güç toplama süreci yaşanır ve bu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecektir. 23.62 üstü hareketler minimum tepki süreci olarak 23.86'ları gösteriyor. Maksimum tepki süreci olarak da yukarıda 24.66-24.54 bölgesini takip ediyor olacağız. 24.66'ya kadar olan yükselişler bir tepki olarak görülür. 24.66'nın üstündeki hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve minimum yukarıda 25.92'lere kadar bu yükselişin devam edebileceğini gösterir. Ancak tekrarlıyorum, bunun birinci şartı 23.62'nin üstünde kalıcı olmamız gerektiği. Aşağıda ise 23.30 kırılacak olursa tekrar 20.84-20.68'lere kadar da satışlar derinleşebilir. Aman dikkat. Buradan ons altına geçecek olursak, ons altında da bakın şu ABC yükselişinin %50 seviyesinin geçtiği, şu C dalgasının da gene %78.6 seviyesinin geçtiği bir destek bölgemiz var. Bu bölgede 1975-1965 aralığından geçmekte. Zaten bu 1965'in önemli olacağını da konuşmuştuk daha önceden. Bu bölgenin kırılımıyla minimum aşağıda tekrar 1936-1927 bölgesine geri döneriz. Yalnız bakın burası da yine şu ABC yükselişinin %61.8 düzeltme seviyesinin geçtiği bölge. 1927 kırılacak olursa bizim ana beklentimiz aşağıda 1820-1810'lar olacaktır gene. Burada bir ara destek bölgesi olarak da 1885-1873'ü takip edeceğiz, ancak bu bir ara destektir. Ana beklentimiz aşağıda 1820-1810 olacaktır. Eğer bu bölge destek olarak çalışacak olursa buradan gelen tepkiler
günlerde de yukarıda 2018 geçildiği takdirde bir tepki sürecine girdiğimizi düşünürüz ve minimum 2039-2033'lere doğru bir yükseliş tepki olacaktır. Minimum tepki sürecimizi gösterir. Tepki olarak göreceğimiz maksimum seviye ise yukarıda 2080'ler olacak. 2080'i de kıracak olursa tepkiden daha güçlü alımların geldiği bir süreci takip ederiz ve bir ara direnç olarak 2100-2110 bölgesini takip ediyor olacağız. Ana hedefimiz ise 2146 olacaktır. Ancak tekrarlıyorum, bunun için en azından 2018'in üstünde kalıcı olduğunu görmemiz gerekir. Aşağıda da 1965 önümüzdeki günlerde önemli bir destek seviyesi olacak. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak, altın gümüş rasyosunda da çok sert bir dönüş aldık. Burada gene hatırlarsınız 80-23 çok önemli olacak demiştik. Tam da bu bölgeden bir yükseliş geldi. Şu an için takip edeceğimiz destek bölgesi aşağıda 85-80-85-52 bölgesi olacak. Burada 85-50 altında hareketler görmediğimiz sürece altın gümüş rasyosunda da yükselişlerin devamı gelecektir ve 89-29-88-49'ları takip ediyor olacağız. Ve tabi bu tür bir yükselişte altın ve gümüşte bir önceki diplere doğru satışların derinleştiği bir süreci gösterecek. Tepkiye girdiğimizi söyleyebilmemiz için, altın ve gümüşteki o tepki yükselişine girdiğimizi söyleyebilmemiz için de 85-50 altında kalıcı olması gerekiyor altın gümüş rasyosunun. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.